Hemen konuya girelim. Bu videoda Ecel Manifesto'nun 12 ilkesini ele alacağız. Merhaba güzel insan. Ecel Manifesto'nun 12 ilkesine bakacağız. Bu ilkeler değerlerin biraz daha genişletilmiş halidir. İlkeler bize neyin önemli olduğunu söyler. Daha ecel olmak için neye önem vermemiz gerektiğini, hangi uygulamaları yapmamız gerektiğiyle ilgili bize bir yön verir. Her zamanki gibi. Hazırsan başlayalım. En önemli önceliğimiz değerli yazılımın erken ve devamlı teslimini sağlayarak müşterileri memnun etmektir. Müşteriye değer sunmak müşterimizi memnun eder. Proje yönetimi bağlamında değer bir şeyin kıymeti, önemi ya da kullanışlılığıdır. Demek ki müşterimize kıymetli, önemli ya da kullanışlı bir şey vermeliyiz. Bunu da erken ve kesintisiz biçimde yapmalıyız. Projeyi, proje ekibini ve süreçleri değer yaratacak biçimde yapılandırırız. Biz değer yaratmaya odaklanırız. Unutmayın ki müşteri memnuniyeti tamamladığın yapbozu birbirine tutturan yapışkandır. Değişen gereksinimler yazılım sürecinin son aşamalarında bile kabul edilmelidir. Çevik süreçler değişimi müşterinin rekabet avantajı için kullanır. Değişiklikler müşterimize değer üretme fırsatı yaratır ve biz bu fırsatı asla kaçırmayız. Süreçleri hafif, şeffaf ve uyarlanabilir biçimde tasarlarız. Amacımız projeyi bitirmektir, evet. Bununla birlikte önceliğimiz değer üretmektir. Proje değişim yaratır. Değişim katma değer ortaya çıkarır. Zihniyetimiz bu yöndedir. Değişmeyen tek şey değişim değil midir zaten? Çalışan yazılım tercihen kısa zaman aralıkları belirlenerek birkaç haftada ya da birkaç ayda bir düzenli olarak müşteriye sunulmalıdır. Bizim hedefimiz değer yaratmak. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak. Bunu elde etmek için kısa zaman aralıkları belirlenir. Bu zaman dilimine müşteri de dahildir. Teslimatlar müşteriye sunulur, müşteriden geri bildirimler toplanır. Geri bildirimler değişiklik ortaya çıkarabilir ve biz bunu doğal karşılarız. Bu ilkedeki kilit nokta şudur: zaman aralıklarını tespit ederken projeye, proje ekibine ve müşteriye en uygun olacak biçimde belirleriz. Ne az ne çok. Olması gereken. Tıpkı senfoni dinlemek için gelenlere müziği çalmak gibi. Onlara notaları vermeyiz. Onlara müziği dinletiriz. İş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdırlar. Şimdi bu ülkede çok ilginç bir şey var. Manifesto hiçbir şeyi bu kadar net söylemiyor. Burada net olarak diyor ki iş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar her gün birlikte çalışmalıdır. Düzenli, sık sık, belli periyotlarda, mümkün olduğunca falan değil. Gayet net. Her gün. Tek net şey bu. Yani her gün demesi. Çeviklik, müşteriyi geliştirme sürecinin bir parçası olarak görür. Müşteri bu süreçte edilgen değil, etkindir. Ekip müşteriyle sürekli iletişim halindedir. Ekibin ve müşterinin etkin biçimde birlikte çalışması esastır. Müşterinin her gün sürece katılması, evet, kabul ediyorum, biraz zor olabilir ama bunun da çaresi düşünülmüş. Müşteri kendi yetkisini vekil olarak seçtiği kişi ya da bir gruba verebilir. Müşteriyi temsil edenler ekiple her gün çalışabilir. Ekip ve müşteri saatin akrep ve yelkovanı gibidir. İkisi birlikte değer üretirler. Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır. Onlara ihtiyaçları olan ortam ve destek sağlanmalı, işi başaracakları konusunda güven duyulmalıdır. Motivasyon önemli mesele. Sorunlar çıkabilir, işler bir biçimde yolunda gitmeyebilir, taş düşebilir, ayı çıkabilir. Olan olur. Biz bunu kontrol edemeyiz. Senin de benim de kontrol edebileceğimiz tek bir şey var. O da eylemlerimiz. Yani yapıp ettiklerimizi kontrol edebiliriz. Projenin değer yaratması için çalışırız. Bu bir eylemdir. Karşılaştığımız zorlukları aşmak için mücadele ederiz. Bu da bir eylemdir. Bu mücadelenin en önemli malzemesi motivasyondur. Ekibe güvenmek, ekibi desteklemek gerekir. Ekibe güvendiğimizi ve desteklediğimizi de eylemlerimizle gösteririz. Yani sen aslansın, sen kaplansın gibi değil de hani bunu bir eylemle, bunu bir hareketimizle gösteririz. Motive ekip problemleri çözer. Sorunların kaynağını
şeffaflıkla ortaya koyar. Sıkıntıların üstesinden gelebilir. Bahçem bakımlı olsun. Bakımlı bir bahçe istemek bir niyet göstergesidir. Özen, dikkat ve diğer doğru unsurlarla bahçemizde çiçek açmasını sağlarız. Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en verimli ve etkin yöntemi yüz yüze iletişimdir. En son ne zaman "Ben öyle demek istemedim." diye mesaj attınız ya da biriyle konuştunuz ya da savaş ve barış romanı kıvamında upuzun bir mesaj aldınız. Yanlış anlaşılmak istemem burada. Yazı süper bir icat ve iyi ki icat edilmiş. Ve fakat yazmak talepkar bir şey. Emek gerektiriyor, özen gerektiriyor. Doğru anlaşılmak için yazarken ciddi gayret göstermek gerektiriyor. Yüz yüze iletişim yazmaktan daha kolay. Üstelik daha etkili. Karşılıklı konuşmak birbirimizi daha net anlamamızı sağlar. Anlattığımız konunun önemini beden dilimizde ve mimiklerimizde falan vurgularız. Sorularımıza şipşak yanıt alırız ya da beraber düşünme fırsatı yaratır bize. Ya da karşımızdakinin bize soru sormasını kolaylaştırır. Bu dijital çağda aynı odada olmasak bile bizi yüz yüze konuşturacak onlarca teknoloji var. Proje için yüz yüze iletişimi destekleyen bir iletişim süreci tasarlamalıyız. Böylelikle bilgi alışverişini verimli ve etkili bir biçimde gerçekleştiririz. Onu demek istemedim cümleleri yok olur gider. Çalışan yazılım ilerlemenin birincil ölçüsüdür. Şimdi, çeviklik değer yaratmaya odaklanır. Müşteri memnuniyeti esastır. Çeviklikte değişiklik istekleri felaket değildir. Aksine değeri ve memnuniyeti arttırmanın bir vasıtasıdır. Şimdi her şeyin değişime uğrayabildiği bir ortamdayız. Bu durumda ilerlediğimizi nasıl ölçebiliriz ki? Hangi göstergeye bakmak bizim işimize yarar? Tabii ki teslimatlar öncelikle. Teslimatlar bize ilerlemeyi gösterir. Teslimatların da tamamlanmış, onaylanmış ve kabul edilmiş olması gerekir. Çünkü bunlar yoksa, kabul edilmediyse, onaylanmadıysa yani o bitmemiş bir iştir, bitmemiş meseledir yani. Teslimatı elde edene kadar biz birçok çizelgeye bakmış olabiliriz. Bir sürü çizelge yapmış olabiliriz. Bir sürü şemalar yapmış olabiliriz. Ama bunların hepsi bir araç. Çizelgelerimiz, şemalarımız, dokümanlarımız bunların hepsi bir araç. Teslimatı ortaya çıkarmak için bunları yaparız. Büyük resimde tamamlanmamış, onaylanmamış ya da kabul edilmemiş bir teslimat değer yaratmaz. Teslimat ilerlemenin somut bir göstergesidir. Senfoni örneğini tekrar hatırlatayım. Senfoni dinlemek için gelenlere müziği çalarız. Onlara notaları vermeyiz, müziği dinletiriz. Çevik süreçler söyleyeceğim bir dakika. Çevik süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektir. Sponsorlar, yazılımcılar ve kullanıcılar sabit tempoyu sürekli devam ettirebilmelidir. Şimdi çeviklik bağlamında bir dakika söyleyeceğim. Bir dakika. Çeviklik bağlamında sürdürülebilir geliştirme için bunun için şöyle bir şey diyebiliriz. Şimdi biz projemizde bugünün ihtiyaçlarını karşılıyoruz, değil mi? Yani sıradaki neyse onu yapıyoruz ya da işte öne ne çıktıysa onu yapıyoruz falan. Biz bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecekte ortaya çıkacak şeyleri karşılama kabiliyetinden ödün vermeden geliştirme yapabilmek. Yani bizim bugün yapıp ettiklerimiz yarın ya da işte 3 iterasyon sonra yapıp ettiklerimizden onların kabiliyetinden ödün vermemek. Yani çeviklik kısa vadede teslimat yapmaktır, değil mi? Okay, bunda hepimiz hemfikiriz. Çeviklik aynı zamanda uzun vadede işletilebilir bir geliştirme temposu yaratmakla da ilgili. Yani biz çevik süreçleri tasarlarken şu 2 faktör arasında bir denge kurmalıyız. Bir kere süreçlerimiz sürekli teslimat yapmaya olanak sağlamalı. Tamam mı?
Ayrıca uzun vadede de projede uyarlanabilirliği desteklemeli. Bu bir denge, terazinin 2 kefesi. Bunların dengede olması lazım ve projede yer alan herkes de bu dengenin devamlılığını gözetmeli. Teraziyi dengede tutmak esas. Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarım konusundaki sürekli özen çevikliği arttırır. Şimdi teknik mükemmellik ne demek? Bir sürü şey olur değil mi projede? Ama bir şey oldu ve dedik ki ya bu durum, bu olay bir sorun haline gelir mi gelmez mi? Kuşkulandık yani şüphelendik bu durumdan. İşte bu şüphelendiğimiz durumlar problem yaratır mı yaratmaz mı diye düşünme ve çözme çabası. Koşullar bozulmadan önce fark edip eyleme geçmek gerekir. Şimdi biz projemizde sık döngülerle teslimatlar yapıyoruz. Müşterimizi memnun etmeye odaklanıyoruz. Müşteri için değer yaratıyoruz ve bunun için işler yapıyoruz. Bu projenin alanında olan bir şey. Yani projeye kuş bakışı baktığınızı hayal edin. Bunlar oluyor zaten. Bunlar yapılıyor. Ama bunları yaparken bu alanın performansını, bütçesini, kalitesini, güvenliğini, emniyetini, artık neyse yani projedeki şeyler, bunlara da özen göstermek lazım. İşte bunlarla ilgili çıkabilecek sorunları önceden öngörebilmek lazım. Bunun için ne yapmalıyız? Bunun için bir takım uygulamaları projemize dahil ederiz. Yani bunu şöyle bir benzetme yapayım. Keşif uçağıyla projenin alanında bakarız ne oluyor ne bitiyor diye. Yani büyük resmi düşünün. Buna bakarız. Teknik bir şey söylemek istemiyorum çünkü her projenin kendi keşif uçağı olmalı. O yüzden projenizde süreçleri tasarlarken teknik mükemmelliği hangi uygulamalarla elde edebilirim diye düşünmek, o keşif uçaklarını belirlemek işinize yarar. Sadelik, yapılmasına gerek olmayan işlerin mümkün olduğunca arttırılması sanatı olmazsa olmazlardandır. Süreçleri çevik yapalım. Zaman ve efor israfını ortadan kaldıralım. En temelde bunu söylüyor. Değer yaratan aktiviteleri arttır, büyüt. Değer yaratmayanları ele. Sırt çantana işine en çok yarayacak malzemeyi koy. Seni böyle yürüyemeyecek hale getiren şeyleri değil. Ayıkla, sürekli ayıkla. En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar. Ekibimiz değer elde etmeye odaklanır. Değer elde etmek için gerekli eylemleri kendisi belirler. Yani ortak karar alırlar. Aldıkları kararları uygularlar. Sorumluluk ekibin kendisindedir. Kendi kendini örgütleyen ekip bilinçli bir farkındalıkla neyi neden yaptığını bilir. Yani şu anda ben sizinle konuşuyorum fark ettiyseniz elim ayağım konuşmama göre hareket ediyor. Yani şurada şöyle saçma sapan bir hareket yapmıyor elim çok şükür ki. Böyle bir şey. Tek vücut olarak çalışır. Burada 5. ilkeyi hatırlayalım. Neydi? Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır. Onlara ihtiyaçları olan ortam ve destek sağlanmalı. İşi başaracakları konusunda güven duyulmalıdır. Yani biz ekibimize güvenirsek, ekibimizin işi başaracağına inanırsak, onları desteklersek zaten motivasyonda sağlamaya başlamış oluruz. Sağlarız demeyeyim de hani başlarız yani bununla. Takım düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler. Bu ilkenin ana fikri retrospektif yapmaktır. Retrospektif, geçmiş durumlarla, olaylarla ve eylemlerle ilgilenme davranışıdır. Retrospektif kelimesinin kökenini söylemek istiyorum. Zaten kendisi geriye bakmak demek. Mesela sanatçıların retrospektif sergileri vardır. Bu sergilerde sanatçının gelişimini görürüz. Yaşamının farklı dönemlerine ait eserler vardır ve biz bu eserlere bakıp ya ne olmuş da ne olmuş, o zaman neymiş, şimdi ne olmuş ya da işte aa öyleymiş, böyle mi olmuş gibi şeyler söyleriz.
Kimi sanatçılar ömürleri boyunca tarzlarını değiştirir. Picasso mesela. Bir dönemi bir dönemine uymuyor adamın yani. Bunu biz bir sergide görebiliriz. Bunu film içinde yaparlar, fotoğrafçılar da yapar. Sanatçılar bunu yapar. Yani der ki ben bugün buradayım ya da belki de artık hayatta değildir. Retrospektif sergilerinde bunları görürüz. Şimdi bunu uzun uzun söylerim çünkü bence retrospektif çok önemli bir mevzu. Çeviklik bağlamında da retrospektifte buna benzer bir şey yaparız. Şimdi süreç işledi, eylemler yapıldı. Olan oldu yani. Şimdi ekip retrospektif yaparak işlerinin nasıl yaptığını değerlendirir. Yapıp ettiğine bakar. Bunları daha iyi hale nasıl getireceğini düşünür. İyi uygulamalarını güçlendirir, büyütür. Bazı uygulamalarını da bırakır. Bunlar işime yaramıyor der. Bırakmak da iyi bir şeydir. Çeviklik eninde sonunda uyarlanabilirlik yeteneğidir. Ekip de kendini duruma uyarlar. Evet güzel insan. 12 ilkeyi tamamladık. Çok fazla teknik bir şey söylemek istemedim bu videoda. Çünkü her alanda uygulanıyor Agile. Yani sadece yazılım odaklı bakmak istemedim. Daha genel bir perspektiften ele aldım. Sizin yaptığınız şeyleri duymak isterim gerçekten ya da işte yorum olarak yazın lütfen. Eee, beğenin demeyi unuttum galiba bu videoda. Bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çok makbule geçer. Çok da müteşekkir olurum. Beni motive etmiş olursunuz. Diyorum ve bitiriyorum.